Merhaba. Bugün İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın o derin, o sessiz enkazına dalıyoruz. Elimizde ise Heinrich Böll'ün Nobel ödüllü romanı Babasız Evler var. Bu sadece bir roman değil, adeta o dönemin duygusal haritasına tutulmuş sarsıcı bir ayna. Gelin bu etkileyici eserin katmanlarını birlikte aralayalım. İşte Böll romanına tam da bu fikirle başlıyor. Düşünsenize, savaş sadece binaları değil, bütün bir ahlaki düzeni de yerle bir etmiş. Neyin doğru neyin yanlış olduğu artık belli değil. Eski kuralların hepsi geçersiz. İşte bu dünyada romandaki her bir karakter hayatta kalmak için kendine yeni bir pusula, yeni bir ahlak bulmak zorunda. Peki nasıl bir dünya bu? Milyonlarca dul kadının ve yetim çocuğun yaşadığı bir ülke düşünün. Kayıp bir neslin, babaların yokluğu her eve sinmiş. Hani böyle elle tutulur, boğazınıza düğümlenen bir gerçeklik gibi. Savaşın yıkımı inanılmaz. Sadece erkekleri öldürmekle kalmamış, kadınların hayatlarını da adeta dondurmuş. Onların hikayeleri sanki yarıda kesilmiş bir film gibi. Geri kalanını bekliyorlar ama o son sahne hiç gelmeyecek. Hepsi sonu belirsiz bir filmin içinde sıkışıp kalmış durumda. Ve tüm bu yıkımın tam ortasında Böll anlatıyı iki küçük erkek çocuğunun omuzlarına yüklüyor. Bütün hikaye, ölen babalarının gölgesinde büyüyen bu iki çocuğun birbirinden tamamen farklı dünyalarından, onların masum gözlerinden bize akıyor. Bu iki çocuğun dünyası gerçekten de geceyle gündüz gibi. Bir tarafta matematiği kıt, malları bölerek öğrenen, hayatı sokaklarda, kara borsada çözen Heinrich var. Ayakları yere basıyor çünkü basmak zorunda. Diğer yandaysa şair babasının kahramanlık hikayeleriyle büyümüş, sürekli rüyalarında onu çağırmaya çalışan Martin. Biri savaşın en somut, en acımasız gerçeğinin çocuğu, diğeri ise manevi bir boşluğun ve geçmişin asla peşini bırakmayan hayaletlerinin. Hikayenin duygusal kalbinde ise anneler var tabii ki. Onların verdikleri mücadeleler aslında savaşın kadınlar için yarattığı o farklı türdeki hapishaneleri gözler önüne seriyor. Bayan Breylach'ın dünyası gerçekten de çok acımasız. Yoksullukla boğuşuyor bir yandan da hayatına sürekli kaos getiren tramvay kondüktörü Leo gibi hayal kırıklığı yaratan adamlarla uğraşıyor. Onun için her gün yeni bir savaş. 1200 mark. Bu, Bayan Brillach'ın acilen yaptırması gereken dişlerinin maliyeti. Ama bu rakam bir faturadan çok daha fazlası. En temel insani güvencenin, en basit bir ihtiyacın bile nasıl tamamen ulaşılamaz olduğunun somut bir kanıtı. Onun için 200 markla 2000 mark arasında bir fark yok. Çünkü ikisi de aynı derecede imkansız. Madalyonun diğer yüzünde ise Nella Bach'ı görüyoruz. O da bir hapiste ama onunki maddi değil, manevi. Ölen şair kocasının o büyük efsanesine sıkışıp kalmış. Etrafı kocasının adını bir meta gibi kullanan kültürel fırsatçılarla dolu. Yani biri ekmek derdinde, diğeri ise ruhunun. Romanda böyle çok ince, çok güçlü detaylar var. Mesela Bayan Brillach'ın bir makarna fabrikasından kalan kuponları. Bu kuponlar onun o kaotik, darmadağın hayatındaki kısacık bir düzen ve temizlik anını simgeliyor. Sarı makarnalar, mavi kutular ve kırmızı kuponlar. Bu anlar hayatın geri kalanındaki o korkunç karmaşadan bir anlığına kaçış gibi. Ve bu bize çok önemli bir şey daha gösteriyor. Savaş bittiğinde eski rejimin sorumluları, mimarları öylece buharlaşıp gitmedi. Hayır, sadece kendilerini yeniden icat ettiler. İşte Şurbigel, tam olarak bu durumun vücut bulmuş hali. Nazi rejiminden nemalanmış bu adam, şimdi savaş sonrası dönemde kendini yeni, demokratik kültürün bir koruyucusu olarak pazarlıyor. Geçmişini ustaca silip, geleceği şekillendirmeye çalışan ahlaki bir bukalemunadeda. Roman, savaşın en acımasız gerçeklerinden birini de işte bu cümleyle ortaya koyuyor. Raifi'nin ölüm emrini veren Subay Gayseler, bunu vatan için falan yapmıyor, küçücük, kişisel bir hakaret yüzünden yapıyor. Bu, savaş bittikten sonra bile hayatta kalan ve asla cezalandırılmayan o saf kötülüğün bir temsili. Büyük trajedilerin arkasındaki o küçük, insani alçaklık. Martin'in büyükannesinin tiryakisi olduğu bu özel marka sigaralarda romanda öylece durmuyor. Bu sigaralar sadece bir bağımlılık değil aslında. Karakterlerin eski alışkanlıklara nasıl hapsolduğunu, geçmişin o yoğun dumanı içinde nasıl boğulduklarını ve bir türlü ileriye gidemediklerini gösteren müthiş bir metafor. Peki tamam, aradan 10 yıllar geçti. Bu roman bugün bize ne anlatıyor? Neden hala bu kadar güçlü? Neden hala bu kadar güncel? Gelin bu hikayenin kalıcı etkisine bir bakalım.
Bu romanı bir başyapıt yapan temalar tam da bunlar işte. Savaşın sadece cephelerde değil, mutfaklarda, yatak odalarında ve en çok da çocukların rüyalarında devam ettiğini bize acı bir şekilde hatırlatıyor. Bir toplumun geçmişiyle yüzleşememesi, o yıkıntılar arasında yeni bir ahlak arayışı ve savaş bittikten çok sonra bile devam eden o sessiz acılar. Romanın çevirmeni Ahmet Cemal'in bu harika sözü, eserin mesajını alıp doğrudan günümüz dünyasına bağlıyor. Çünkü iyileşme ve anlama arayışı evrensel ve zamansız bir arayış. Belki de Bölün'ün anlattığı o babasız evler, farklı biçimlerde, farklı travmalarla bugün hala aramızda varlığını sürdürüyordur. Şöyle bir düşünelim. Unutulmuş savaşların yankıları bugün evlerimizi hala nasıl şekillendiriyor? İzlediğiniz için teşekkürler.